Doçent Doktor Mehmet Bayrak ben. Kadın hastalıkları doğum uzmanıyım ve aynı zamanda jinekolojik onkoloji cerrahisi yan dal uzmanıyım. Uzun bir süre İstanbul Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi'nde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak çalıştım. Ama sonrasında jinekolojik onkolojiye olan sevdam yüzünden jinekolojik onkoloji konusunda spesifikleşmek için ayrı bir yan dal eğitimi aldım ve yaklaşık 7 senedir de Bursa'da önce Uludağ Üniversitesi, sonra Bursa Şehir Hastanesi, sonrasında şimdi özel bir kurumda jinekolojik onkoloji uzmanı olarak çalışmaktayım. Bütün cerrahi bölümleri bir 100 yıl öncesine kadar bütün cerrahi vakaları tek bir hekim yapıyordu. Genel cerrahi uzmanı yapıyordu. Beyin ameliyatını da, ortopedi ameliyatlarını da bunlar yapıyordu. Fakat bilgi birikiminin artması, hastalara daha iyi hizmet verme kaygısıyla gitgide bunlar bölündü. İlk önce bir 50 yıl önce ortopedi ayrı bir bölüm, beyin cerrahisi ayrı bir bölüm ve artık daha fazla, daha iyi teknik koşullar geliştikçe hastalara daha iyi hizmet verme kaygısıyla ve biriken data sayesinde bir hekimin bütün alana hakim olması mümkün olmadığı için spesifikleşme ihtiyacı kadın hastalıkları ve doğumda da ortaya çıktı. Ve nitekim de 2010 yılından beri Türkiye'de de kadın kanserlerinin, yani bunlar rahim ağzı, yumurtalık, vajina kanserleri konusunda spesifikleşmiş bir alan olarak jinekolojik onkoloji yan dal uzmanlığı ortaya çıktı. Bugün özellikle rahim kanserinden bahsetmek isterim. Çünkü ilk başvuru esnasında erken tanı konulduğunda çok dramatik sonuçlara yol açabildiği için bu konuda bilgi vermek istiyorum. Rahim kanseri, rahim iç yüzeyinin yani endometriumdan kaynaklı kanserlere verdiğimiz isim. Bunların büyük çoğunluğu endometrium kanseri olarak isimlendiriyoruz. Özellikle yüksek kilolu, obezite problemi olanlarda, tansiyon ve şeker hastalığı olanlarda bu rahim kanserinin ortaya çıkma olasılığı artıyor. Ayrıca daha öncesinde genç yaşta infertilite yani tüp bebek gibi uzun süreli tedavi alanlar, onun dışında uzun süreli adet görmeme problemi olan polikistik over sendromu gibi hastalıklara sahip olanların ileriki yaşlarda rahim kanserine yakalanma riski artıyor ne yazık ki. Genetik risk taşıyan faktörler var. Lynch sendromu dediğimiz bazı durumlarda ailelerde daha yaygın, daha sık olarak ortaya çıkmakta. Bu riski taşıyan kişilerde aynı zamanda genetik test yapılarak daha erken dönemde rahim alınması gibi önleyici tedaviler alınabiliyor. Ya da zaten polikistik over sendromu dediğimiz durum ya da tüp bebek tedavisi olan geçmişte alanlar, aynı zamanda uzun vadede tansiyon şeker problemi olanların daha sık aralıklarla jinekolojik takibe girmesi gerekmektedir. Aynı zamanda 40 yaşından sonra uzamış, düzensiz bütün kanamalarda mutlaka jinekoloğa başvurmak gerekiyor. Evet, bunların büyük çoğunluğunda hani polip, miyom gibi önemsiz nedenler olabiliyor ama %10'luk bir kısmında da altta yatan kanser olabildiği için bunu gibi durumlarda, düzensiz kanama gibi durumlarda ertelemeden gerekli takibi, tedaviyi almak mutlaka gerekiyor. Her zaman hani şikayetle başvurmak geç kalınmış olduğu anlamına gelmiyor. Evet, yumurtalık kanseri gibi sinsi ilerleyen kanserler çok geç dönemde bulgu veriyor. Ve bulgu verdiğinde de evet ileri evrede oluyor. Ya veyahut da rahim ağzı kanserinde tarama yapılmadığı için kanama gibi problem, ağrı gibi problemlere yol açtığında çok geç kalınmış olunabiliyor. Ama yine de tabii uygun tedaviler veriliyor. Fakat rahim kanserinin, rahim iç zarının dışarı ile ilişkisinden dolayı anormal adet kanamalarına yol açtığı için bu şekilde erken bir işaret sağlayıp bize erken tanı imkanı yaratmaktadır. Bu erken tanı sayesinde de eğer etkili ve iyi bir ameliyat yapıldığında da kanserden tamamen kurtulma gibi bir şans ortaya çıkmakta. Eğer ileriki bu ertelenirse, özellikle ülkemizde ne yazık ki menopoz sonrası kadınlarda çok yaygın. Geleneksel kültürel nedenlerden dolayı kanaması olduğunda ertelenebiliyor. 1 sene, 2 sene boyunca aile üyelerinden saklanabiliyor bu anormal kanama. Ve başvurduğunda bu sefer de daha ileri evrede olabiliyor. Ama şu konuda mutlaka dikkatli olmak gerekiyor. Menopoz sonrası olan her kanama mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor. Ve vakit kaybetmeden mutlaka jinekoloğa başvurmak gerekiyor menopoz sonrası olan kanamalarda. Normalde kanama olmaması gerekir. Rahim içerisinden küçük bir enjektörle rahim kanalından girilip örnek alınmasıyla bu örneğin de patoloji doktorlarının tarafından boyanıp değerlendirilmesiyle tanı konuluyor. Bu tanı konulduktan sonra ultrason, tomografi, gerekirse PET-BT gibi tekniklerle yayılım durumu tespit ediliyor. Eğer yaygın bir durumda değilse öncelikle ve çoğunluğunda da uyguladığımız öncelikle kapalı laparoskopik ameliyatla
bu bütün rahim, yumurtalıkların ve yayılma olasılığı olan lenf bezlerinin çıkartılması gerekmektedir. Bir de ben tabii ayrı bir yeni gelişen bir teknik olarak sentinel lenf nodu uygulanmakta. Bu sentinel lenf nodunun avantajı şu oluyor. Bütün lenf bezleri alınmasındansa rahimden etrafa yayılan ilk lenf bezinin alınıp incelenmesiyle bütün lenf nodlarının alınma gerekliliğini ortadan kaldırıyoruz. Bu ne gibi bir avantaj sağlıyor? Lenf bezleri alındığında, tümü alındığında uzun vadede bacaklarda yaygın ödem olabiliyor ve bu hayat kalitesini ciddi bir şekilde etkiliyor. Ama bu sentinel lenf nodu yaptığımızda tüm lenf nodlarını almamız gerekmediği için hastada ciddi bir problem yaratmadan tanıyı koyup gerekli tedavilere uygulayabiliyoruz. Eğer genç yaşta, bazen çok nadiren erken yaşlarda da bu ortaya çıkabiliyor. Ailesel geçiş gösterenlerde ya da erken dönemde polikistik over sendromu ve obezite problemi olanlarda 30'lu yaşlarda da ortaya çıkabilmekte, nadiren de olsa. Tabii bunlarda hani çocuğu olmayanlarda rahmi korumak gerekebiliyor. Ama tabii bunun da belli sıkı kriterleri var. Yani rahim duvarının içerisinde ilerlememiş olması gerekiyor. Tümörün grade 1 dediğimiz agresif olmayan türde olması gerekiyor. Bu gibi durumlarda öncelikli olarak ilaç tedavisi uygulayarak tümörü baskılayıp sonrasında hızlı bir tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olduktan sonra kalkıp kalıcı rahim alınma ameliyatını erteleyebiliyoruz. Öncelikli olarak görüntüleme yöntemleriyle bunlarda büyük olan lenf bezlerinin olup olmadığını tespit ediyoruz. Evet, büyük çapta eğer 2 santimin üzerinde zaten lenf bezleri varsa mutlaka çıkartılması gerekiyor. Fakat küçük boyutlarda eğer lenf bezleri varsa ve İlk aldığımız lenf bezinde tümör varsa zaten kemoterapi uygulayacağımız için geride kalan lenf bezlerinin çıkartılması hastaya zaten kemoterapi alacağı için ek bir fayda sağlamıyor. Kemoterapiyle zaten ortadan gerekli tedaviyi sağlayabiliyoruz. Burada önemli olan hasta eğer lenf bezlerine sıçrama yoksa evre 1 oluyor. Bunların çoğu zaman ışın tedavisi ve kemoterapi gerekmiyor. Ama lenf bezlerinde tutulum varsa bu takdirde evre 3 oluyor ve ek olarak mutlaka kemoterapi verilmesi gerekiyor. Eğer sentinel lenf nodunun diğer bir avantajı da lenf kanallarını takip ederek ilk direne olduğu lenf bezini çıkartıp incelediğimiz için ve bu sayede daha küçük parçalara, tek bir lenf noduyla daha küçük parçalara ayrılıp küçük bir tümör 2 mikronun bile altındaki tümör gruplarını bile yakaladığımız için aslında tanı olasılığını yükseltiyor. Bir lenf bezlerinin tümünün alınıp lenf bezinin sıçramasının atlandığı vakalar oluyor. Ama bu sentinel lenf bezi sayesinde tek bir lenf nodu ilk direne olduğu lenf bezi alındığı için buna daha detaylı bakıldığı için bunu atlama olasılığını 100 binde 1'e düşürüyor. Hastalara daha iyi hizmet vermek için, daha iyi yaşam kalitesini de sağlamak için herkesin mutlaka spesifikleşmesi gerekiyor. Ben de bu yüzden evet hani jinekolog onkolog olduk. Jinekolojik onkoloji konusunda artık hani hastalarımıza jinekolog onkologlar tarafından ameliyat edilen hastalarda daha iyi sonuçlar elde ediliyor. Ama bu bile yetmiyor. Bir jinekolog onkologun da sürekli kendini geliştirmesi gerekiyor hastalara daha iyi hizmet vermesi için. Günümüzde artık hani rahim kanseri erken evrede yakalandığında neredeyse hastalarımızın %95'inde tamamen kanserden kurtarabiliyor. Günümüzde artık daha çok kapalı ameliyatı tercih ettiğimiz için ve kapalı ameliyatta daha küçük kesiler olduğu için klasik eskiden yapılan hatta çoğu hekim tarafından uygulanan açık ameliyatta diklemesine büyük bir kesi oluyor tüm lenf bezlerini çıkartmak için ve hastanın kendine gelmesi, ağrıdan kurtulması, gündelik işlerine dönmesi neredeyse bir ayı bulabiliyor. Ama günümüzde artık bizim uyguladığımız laparoskopik kapalı ameliyat sayesinde hastayı hemen ameliyattan 8 saat sonra yürütmeye başlıyoruz. 2-3 gün sonrasında kendi işlerini, gündelik işlerini yapar hale geliyor. Bütün özellikle rahim ağzı kanseri için erken tanı çok önemli.